Sayın yolcularımız, Corendon Sport Talks uçuşumuza hoş geldiniz. Bugün uçuş rotamız spor dünyasının efsaneleri, rakipsiz sohbetler, bolca eğlence ve sürpriz anlar sizi bekliyor. Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik konuma getirin. Çayınızı, kahvenizi alın. Çünkü Corendon Sport Talks şimdi başlıyor. Nihat nasılsın, iyi misin falan filan. Evet. Niye zıplayan dedim hani. Asla bir futbolcuyla evlenmem diyordum mesela. Neyse Nihat'la tanıştığımızda futbolu bırakmıştım. Fulya anılarını anlatıyor. Ben de her Fulya dediğinde arkadan bağırıyor. Nihat gol atsana. İsmi Fulya, kongre üyesi. Beşiktaş TV'de de zaten çalıştı. Çalışmıştı. Hep Beşiktaş. Zidane geldi dedi. Çok et yiyorum. Ben onu kaçırdım herhalde. Kanatlarımızı taktık, taşımızı taktık, koltuğumuza oturduk gidiyoruz. Yüzüğü taktığımdan beri uçuyorum zaten. Hayatta hiçbir şey önemli değil. Kimse birbirini kırmasın. Şey yapmasın. Sonra itmana bir çıkıyoruz. Herkes birbirine dalıyor. Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Bugün iki şahane konuğum var ama ben kız tarafıyım. Onu önceden belirteyim. Ha, son söz bende ama. Evet karıcığım. Son söz bende. Ben kız tarafıyım. Çünkü aynı topraklardan geliyoruz. Evet, hemşeriyiz. Hemşeriyiz biz. Onun için sen damatsın, Ben biraz eniştemizsin. Sen biraz uzaksın. Bunu da biraz uzaklarda oynadık zaten. Nihat, sen dünya çapında bir futbolcuydun tamam da. Dünya çapında da bir güzel hanımefendi var burada. Nasıl oldu tanışmanız? Bir kere kalbi çok güzel. Zaten dış güzelliğine bir şey demiyorum. Kanıtlanmış bir şeyden bahsediyorum. Evet. Yani Türkiye güzeli oldu zaten. Kalbi de çok güzel. İyi ki de tanıdım. İyi ki de tanıdın? beraberiz. Nasıl tanıdın? Bir Nerede tane tanıştınız? davete gitmiştik. Ondan sonra tanıştık. İyi ki de gerçekten tanıdım. Özellikle tabii futbolu bıraktıktan sonraki dönemdeydi. Yorumculuk hayatına başladım. Sağ olsun şimdi beni herkes böyle bir övüyorlar hani. Objektifsin Nihat, takım tutmuyorsun, gördüğünü konuşuyorsun, Övmek üzerinden değil, gerçek bu konuşuyorlar. ama yani. Yani onun karşılığını verebiliyorsam ne mutlu bana. Maç sonu izlenmelerimize falan baktığında dijitalde de onun karşılığını görüyoruz. Ama tabii ki tek başıma başardığım bir şey değil. Sonuçta eşim de inanılmaz yardımı var yani. Beraber maç izliyoruz, beraber gidiyoruz. Beraber izliyoruz. Beraber istişare ediyoruz. Bizde her şey beraber. Ev içi, ev dışı. Hep Son beraberiz. söyledi. O yüzden de güzel bir başarı ortaya çıkıyor ki onun desteğini hiçbir zaman göz ardı edemem yani. Teşekkür ederim. İyi ki tanıştım, iyi ki evlendim. 2 tane muhteşem de kız çocuğuna sahibiz. Allah Allah herkese bağışlasın. nasip etsin. Allah bağışlasın. Her şey yolunda yani. Çok mutluyuz iş hayatında, özel hayatta çok mutluyuz yani. Bence bir erkeği en mutlu eden şey evde sadece kadınlarla yaşamak. Benim de bir kızım, bir eşim var. Sadece kadınlarla yaşadığım için çok mutluyum. Ben de öyleyim. Evet. Çok güzel. Yani hamilelik, lohusalık tamamında işe gidip geldim Mehmet abi. Maçları izledik, yorumlarını yap beraber. Hala Güzeldi. maç izlemeyi seviyorsun değil mi? Tabii, çok seviyorum. Hangi takım tutuyorsun? Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlısın. İsmim Kongre Fulya. üyesi. kontenjanından. İsmim Fulya, ismim Fulya. Düşün Fulya. Fulya tabii. Fulya testlerinde itma yaptık biz. Toprak sahadan Çin'e geçtik. İlk İsmi Fulya. Kongre üyesi. Beşiktaş TV'de de zaten çalıştı. Çalışmıştı, Hep Beşiktaş. Şimdi ilk zamanlar Nihat'la ilk tanıştığımız zamanlarda işte konferanslara gidiyoruz. Anılarını anlatıyor. Fulya anılarını anlatıyor. Ben de her Fulya dediğinde hani bana bir şey Fulya diyor ben bakıyorum. Fulya diyor ben bakıyorum. Sonra tamam diyorum. Tamam diyor. Hayatımın her anında Fulya var yani. Fulya var. Evet. Şimdi hayatın her anı dediğin zaman ben 2004 yılına gidiyorum. 2004 yılında İspanya'da yılın futbolcusu seçilmiştim. 2002-2003 yılı. 2002-2003 yılı. Hatta Ronaldo ile paylaştığın gol krallıkları, Makay'ın arkasından bir şeyim var. O İspanya deneyimi ne kazandırdı sana Nihat? Valla öncelikle ben o dönem Beşiktaş'taki durumum çok iyiydi. Yani sahanın içindeki performansım Türkiye'nin en büyük takımlarından birinde oynuyordum. Sağ olsun John Benjamin Toşak A takıma çıkarmıştı. Sonra şans verdi. Özellikle bugünün Süper Kupası, o zamanın Cumhurbaşkanlığı Kupası Ankara'da Galatasaray'a karşı 2-1 kazanıp golü attıktan sonra artık bir Beşiktaş'ın Nihat ismi çıkmaya başlamıştı. John Benjamin Toşak da İspanya'da Real Sociedad'da çalışırken tabii beni unutmamış, çok sevmiş. Zaten sahanın içinde, sahanın dışında da beni çok seviyordu. Performansından memnundu ve beni transfer etmek istedi. Ama o zamanki Real Sociedad ligin son sıralarında düşme ihtimali olan bir takım ve ben de Beşiktaş'ta oynuyorum. Ne olacağı belli olmayan bir süreçte İspanyolcayı hiç bilmediğim, İngilizceyi konuşmadığım bir süreçte çok zor geldi ilk başta.
Ama Beşiktaş'ın da o dönem inanılmaz ekonomik sıkıntıları vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 6 milyon dolar gibi bir bonservis bedeliyle Doğru. Real Sociedad'a gittik. Ya kolay mıydı? Değildi. Bir gittim Ağustos ayı 30 günü 28 günü yağmur yağdı. Ben dedim ki ben neredeyim dedim. Bu İspanya'nın nasıl bir kuzeyindesin. şey? İngiltere mi bura? Ama sonuçta ilk gittiğimdeki süreçte tabii çok fazla oynayamadım. Bir menisküsü yırtmışım, haberim bile yok. Ameliyat olduk, tekrar döndüm. Çok iyi bir sezon başı ve sonrasında Atletik Bilbao maçıyla başlayan 2002-2003 yılında 2 gol atarak başladım. Derbilerde gol atmak önemlidir biliyorsun. O yüzden taraftarın bakış açısı değişti bana. Ki o dönemler Türk futbolcuya bakış açısında sıkıntı vardı. Gidenler dönüyordu, çok başarılı olamıyordu. Ama ben uçakla sınırı geçtiğimde ne olursa olsun Nihat da döndü dedirtmeyeceğim. Kafa yapısıyla gittim. Her türlü zorluğun olmasına rağmen sahanın içindeki performansımla da kendimi kanıtladım. Ülkemi, Türk insanını da iyi temsil ettiğimi düşünüyorum ki halen bana 2002-2003 yılının kadrosunu sayanlar var yani. Westervelt'inden, Kovacevic'in, Ede Pedro'sundan, Xabi Alonso, Kovacevic de Harpin'in, çok iyi bir Rijkaard'e. ikiliydi. Tabii. İşte o sezon 43 gol attık zaten. Onunla da çok güzel rekabetimiz vardı, tatlı. O Real Madrid'de ikinci olduğunuz sezonda. o Evet. sezon. O Real Madrid işte hep Real Madrid. Boşuna dünyanın bir numara takımı değil. Bizim en iyi olduğumuz dönemde de onlar şampiyon oldu. Ama nasıl şampiyon olmasınlar? Galacticos kadrosu vardı. Fenomen Ronaldo'lu, Figo'lu, Roberto Carlos'lu, Beckham'lı, Makaleleli, Guti'li, Euro'lu. O zamanlar Euro vardı. El Rey, Biliyorum, kral biliyorum. deniliyordu yani. Ama ben şampiyon olmuş gibi hissettim ya. O sezon 23 gol atınca tabii yılın oyuncusu seçilmek normal. Ama Makka'yı geçemedik. Makka 27 gol attı ki o da büyük golcüydü. Ama ben penaltısız attım. 23 golü. Penaltıları kullansam belki gol kralı Öyle olurdu. İzler miydin o zaman Nihat? Tabii izliyordum. Evet izliyordum. Gayet başarılıydı. Herkesin bildiği üzere. Ben de izliyordum. Futbol maçlarını sevdiğim için. Hiç aklında gelir miydi bugün? Asla gelmez Mehmet abi. Şöyle de enteresan bir şey var. Asla bir futbolcuyla evlenmem diyordum mesela. Neden? Evet yani asla bir futbolcuyla evlenmem diyordum. Hani amcam da yöneticiydi bir dönem bilirsin. Neyse Nihat'la tanıştığımızda futbolu bırakmış. İşte onu diyecektim. Onu Ben bekledim. futbolcu değildim. Eski futbolcu. Onu öyle söyledim. Evet, Evlenme teklif ettiğini söyledim. Hani benim hiç böyle bir şey Bir dakika, aklımdan geçti. Evlenmeyi nasıl teklif etti çok merak ediyorum. Kuşadası'ndayız. Böyle arkadaşlarımızla bir yere gittik bir akşam. Yemek yedik vesaire. Böyle herkes böyle bir şaşkın böyle bir hani bir şey saklıyorlar benden filan. Ondan sonra yemek yedikten sonra bir müzik dinlenilen bir yere gittik. Orada evlenme teklif etti. Evleneceğiz Sahnede de mi? Hayır yani olduğumuz ortamda. Evleneceğiz değil mi dedi sonra. Evleneceğiz tamam. Yani evleneceksek şimdi evleniriz. Yani hani biz tanıştıktan herhalde bir 6 ay sonra evlendik. Evet. Roma'da evlendik. Evet. Roma'da. Evet, Roma'da evlendik. Sonra İstanbul'da bir düğün, aile arasında bir yemekle başlayan, sonra düğüne dönüşen bayağı büyük bir... Çift dikiş attık. Evet, Roma'da, sağlam olsun. İstanbul'da evet. İyi ki de öyle yaptık aşkım benim. Aynen. Şimdi Nihat sen sadece kendin oynayan bir oyuncu değildin. Hani bir de etrafındaki oyuncularla diyaloğun çok iyiydi. Bugün hani kendine benzettiğin ya da evet ileride çok daha farklı olabilir dediğin birkaç futbolcu isim var mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Paylaşımcıydım neden? Ben sağ bek oynadım, sağ açık oynadım, sol açık oynadım, forvet arkası oynadım, forvet oynadım. Bu mevkilerde oynadığımdan dolayı ister istemez çok güzel ortalarda kestiğim için asistler yapmışımdır. Arkadaşlarıma paslarım olmuştur. Forvetle oynadığımda attığım goller vardı. Bugün hani bu kadar mevkide oynama özelliği olan bir oyuncu dediğinde benim aklıma Barış Alper Yılmaz geliyor. Çünkü o da sol bek oynuyor, sağ bek oynuyor, sağ ön oynuyor, sol ön oynuyor, forvet oynuyor. Hani bu anlamda evet Barış Alper Yılmaz'ı benzetebilirim. Ama tabii ki Barış Alper Yılmaz kadar çok böyle atletik miydim değildim. Ama ben de çok çabuktum. Çok güçlüydü Bu arada yani. Barış Alper Yılmaz da benim şutlarıma yanaşamaz. O da ayrı. Ama mevkisel olarak baktığımda bu kadar farklı yerde oynayınca Barış Alper Yılmaz diyebilirim yani günümüzden. O da çünkü sağ ön oynuyor, sol ön oynuyor, forvet oynuyor. Evet, çok yönlü bir Sağ bek futbolcu. oynuyor, sol bek oynuyor. Güçlü de ve sen de çok güçlü bir futbolcu. Evet. Yani Ama gerçekten. o daha böyle çok et yiyormuş. Ben onu kaçırdım herhalde. Biraz daha yesem onun kadar atletik olabilirdim belki. O dönemler çok et yedim. Sen de atletik. Şimdi ben çok gülüyorum tabii de yani izleyicilerimiz nasıl değerlendirecek bilmiyorum. Çünkü ben Nihat'a baktığım zaman anlattığı hikayeler ve anılar geliyor aklıma. O zaman kahkahayı koy veresim geliyor. aynen. Çok anı var Peki yani. İspanya'da da böyle miydi? İspanya'da öyleydi. Dili öğrenene kadar. Tabii. Sonuçta bir şey anlatmak istiyorsa Türkçe anlatsam anlamazlar ya. Dili öğrenelim dedik ama çabuk öğrendim ya. Ben 6. var mı? ayda
Hemen basın toplantısı falan yapıyordum. Bence başarıdaki en önemli kriterlerden biri gittiğin yerin dilini öğrenmek zaten. Sahanın içinde, sahanın dışında iletişim olmadı mı yani başarı da gelmez. Yapayalnız kalıyorsun. Kendini böyle yalnız hissedip kapandın mı sahanın içinde de kapanırsın. Ne kadar konuşursan, o dili öğrenirsen, iletişim kurarsan, derdini anlatabilirsen. Sahanın içinde top istemek için bile o dili bilmen lazım. Arkadaşına yeri geldiğinde bir şey söylemek için o dili bilmen lazım. Hani buradan söyleyeceğim nacizane gitmek isteyenler dili hemen Kesinlikle öğrensinler. İletişim çok önemli başarıda. Hemen oraya ayak uydurursun. Şimdi senin çok özel yeteneklerin vardı. Futbolcuydun ve neredeyse zirve artık senin için. Fulya'nın da çok güzel yetenekleri var. Teşekkür ederim. Evet, yani şimdi ben arkadaşlarımdan rica edeceğim. O güzel parmaklara biraz odaklanmak istiyorum. Ya teşekkür ederim. Fulya aynı zamanda bir mücevher tasarımcısı. Evet. Bize biraz anlatabilir misin rica etsem Fulya? Mehmet abi, aslında ben böyle bir 6-7 yaşından beri çiziyorum. Yani resim yapmayı çok severim. Daha önce kontemporelere katıldım. Tablolarım sergilendi. Birkaç sergim oldu. Hatta Nihat'a 90 dakika ismiyle bir tablo yaptım. Ve o evde hala duruyor. Hani diğerleri olmasa da Yağlı o boya evde duruyor. tablo. Yağlı boya değil, akrilik. Akrilikle yapıyorum. O da herhalde böyle bir 3'e 2 falan, bayağı büyük. Onun fotoğraflarını gönderirim sana. Şöyle, üniversiteye hazırlanırken doktor olmak isterdim. Biliyorsun bizim memleketin doktorları. Ama gıda mühendisi oldun. Bayağı meşhurdur. Sonra çizim yeteneğim olduğu için hani bir ara iç mimarlık gibi bir şey düşündüm ama sayısal öğrencisiydim. O dönemde işte Avrupa Birliği'ne giriş standartlarına göre herkes bir gıda mühendisi bulundurmak zorunda. Diplomam aynı anda 5 noktada kullanabiliyorum. Gıda mühendisi olmaya karar verdim ve gıda mühendisi oldum tabii sınav sisteminden dolayı da. Multitalent olmayı ben çok seviyorum. Yani üniversite bittikten sonra mesela güzellik yarışmasına katıldım. Çünkü babam öyle izin verdi. Hani üniversiteyi bitir, ondan sonra güzellik yarışmasına katılabilirsin dedi. Kendi yaptığım programların formatlarını kendim yazdım, yapımcılığımı kendim yaptım o dönem programlar çekerken. Onun dışında gıda mühendisliğini restoranlar kurup restoranları işletirken sadece yaptığım bir meslek oldu. Babaannemin bana bir hediye yüzüğü var. Anneme onu hediye etmiş. O da bana hediye edecek. Tabii seneler geçiyor, yüzük bana gelmiyor. Elmas bir yüzük gelmiyor. Kız kardeşime olan emaneti de annem de. Annem takıyor tabii, seviyor yüzüklerini doğal olarak. Sonra ben aynı zamanda çok da güzel böyle yaptığım resimleri bir anda böyle hikayelerle beraber mücevhere dönüştürmeye başladım. Bunu yapmamın sebebi de hani gideyim bir yere, bunları yaptırayım, ben kendime takayım. Ailemizin bir yadigarı olsun. Bizim de kızlarımız var. Biz de kızlarımıza bunu hediye edelim. O anda işte ilk tasarladığım yüzük bu. Bu çift başlı kartal. Geçmişten gelen bilgiyi, aileyi, aile bağlarını geleceğe de taşıyabilmek adına da şuradaki kanatlar var. Diğerlerinde mesela bu Ergenekon destanı. Bu Eterna, Hüma kuşu. Hüma kuşu da işte gökyüzünden umayana çocukları ve bütün doğayı, bütün toprakları daha fazla üretken olabilmesi adına koruyarak, yani hani kanatlarıyla koruyarak inermiş, Hüma kuşu şeklinde Bunların inermiş. tümünü önce hikayeleştirip sonra hayata geçiriyorsun. Tabii, yani zaten bildiğimiz mitolojik kahramanlar, hikayeleri ailelere uyarlıyorum ve bu da bir aile yadigarı, aile mirası olmasını istiyorum. Bu şekilde tasarımlarım birkaç yerde de sergilendi. Aslında İtalyan konsolosluğunda seni davet etmiştim. Evet, biliyorum. Hatırlarsan. Büyükelçilikte ilk tanıtım oldu. İkincisi de yine güzel bir davetle. Şimdi bazı davetlerde böyle kişiye özel Nihat Bey'e çalışıyoruz. özel bir Var. Onun Var mı? hatta en popüler yüzümüz orada. Bu da zafer taşı yüzüğü. Zafer taşı, Hani evet. böyle şeyde eskiden mesela hükümdarlar gidiyorlar, bir yeri fethediyorlar. Dönerken de köyleri de geçiyorlar tabii. Ve halkı selamlıyorlar ve o zafer taşı, yani o yakutu taktığında, aynı zamanda kalbe de iyi gelen bir yüzük. O yakut yüzüğünü taktığında, zafer taşını taktığında halk biliyor ki biz yine bir yeri fethettik. Yine kazandık. Yüzüğü taktığımdan beri uçuyorum zaten. Maşallah vallahi. En sonunda uçuş koltuğuna da oturduk. Evet tabii bak. Burada bile uçuyorum Uçuş şu an. koltuğumuza da Vallahi oturduk. öyle. Kanatlarımızı taktık, taşımızı taktık, koltuğumuza oturduk, gidiyoruz. Öyle. Süper. ama gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık. Zihnine Teşekkür sağlık. ederim. Yaratıcılığına sahip. Nihat'cığım, İspanya'ya dönelim tekrar. Ya da biraz geriye, futbolculuğuna dönelim. Çünkü Tabii. ben senin hikayelerini, ben senin anılarını dinlemekten yani ya bunu ifade bile edemiyorum. Ben yerlere yatıyorum seni dinlediğim zaman. Şu İspanya'da güzel bir anın var mı? Ya tabii ki var yani. Sonuçta Kovačević'le bizim çok anımız oluyor. Şimdi nasıl ben 23 gol attığımda o 20 gol attığında bizim böyle
sağ dışı hep rekabetimiz oluyordu. Ben daha fazla atacağım, sen daha fazla atacaksın diye. Bir gün Bernabéu stadında, Güngören stadının yanı Bernabéu stadı, Real Madrid'in stadı hani. Zaten ilk bir çıktım 6 kat, say bitmiyor katlar yani. Muhteşem bir stat. Bir de geliyor o zaman Zidane geliyor, Figo geliyor, Carlos geliyor, Casillas geliyor, Hierro geliyor, Macarella geliyor, Roberto Carlos geliyor. Diyorsun ki zaten 3 oldum diyor psikolojik olarak statta. Bir de 100.000 kişi var. Şaka gibi. Orada bir maç oynadık. Bu rekabet var ya sahanın dışında. Ben de gol attım. Sonra bir bomba ihbarı yapıldı, tamam mı? Hakem böyle kaptanları çağırdı. Arkadaşlar dedi bomba ihbarı var. Siz dedi yavaş yavaş soyunma odasına gidin. Tribünde yavaş yavaş boşaltacaklar. Yani bomba ihbarı gelince bizim Kovacevic bir de barattı. Ama ben sakinim. Biz alışığız hani o dönemler Türkiye biliyorsun. Biz yaşıyorduk hani. Ben o kadar panik yapmadım. Ne yalan söyleyeyim ama soyunma odasına gittim. Sonra bizi otobüse aldılar. Stat var ya 100.000 kişi 5 dakikada boşaldı. Nasıl boşaldı? Şaka gibi. Kovacevic o kadar korkan, depar atan Kovacevic'in derdi neydi biliyor musun abi? Otobüste bana böyle sen gol attın ama dedi. Bomba ihbarı yapıldı. Golün sayılmaz mı? Ya dedim biraz önce ölüyordun korkudan hani. Bunu mu düşünüyor? Düşün yani inanılmaz şeyler ya. Biz bir milli takım o zaman 2008 yılı olmalı herhalde. Bir İspanya maçı için İspanya'da Madrid'e kampa gitmiştik. Şimdi böyle bir sokakta yürüdük. Meşhur bir dükkana girdik. Markasını bilmiyorum verebiliyoruz mu hani. Öyle bayağı dünyaca işte. Biz mesela Dolce Gabbana'ya girdik tamam mı? Çift kat. Biz üstteyiz böyle. Bir şeyler bakıyoruz falan filan tamam mı? Kapı açıldı alt kattan. Ben yukarıdan gördüm. Benim yanımdaki milli takımdaki de arkadaşım. Adını söylemeyeyim. Hiç gerek yok. Böyle Zidane geldi dedi. Böyle bir zıpladı. Zidane ki Zidane'ı da hani herkes biliyor. Zıpladı. Niye heyecanlanıyorsun ki? Zidane geldi dedi. Aş böyle yapıyor. Zidane geldi. Mutlu olmuş. Aşağı indik. Zidane geldi böyle. Hola Nihat, ¿cómo estás? O da Nihat nasılsın, iyi misin falan filan. Evet. Niye zıplıyorsun dedim hani. Niye heyecanlanıyorsun? O da şaşırdı. Aa tanıyor. Nasıl tanıması? 23 gol atmışız. O ara Real Madrid'de oynuyor ben Real Sociedad'da. Evde de böyle mi Fulya? Evet. Kızlar da aynı babalarına benzediler. çok güzel bir şekilde. Hep gülüyoruz. Allah hep güldürsün yani hakikaten. Amin. Ya teknik direktörlüğü düşünmedin. Ben bir kere teknik direktörüm ya. Benim pro lisansım var. Yani hem de İspanya Futbol Federasyonu'ndan aldım. Hatta o dönemde bizim ekip de sağlamdı. Gutüler bile vardı yani. Benim pro lisansım var ama bunun içinde yorumculuğa devam ettim. Çünkü teknik direktörlük gerçekten çok büyük zaman isteyen bir şey. Bir de ben yaptığım işin böyle hep en iyi yapmayı seviyorum. Mesela futbolcuyken gittiğim takımda en çok gol atmaya çalıştım. En iyisi olmaya çalıştım. Allah'a şükür onları da elde ettim hani. Yorumculuğa da başladığımda hep düşüncem en iyi olmak. Bir şey elde ettiğinde kalmamak. İlk yayınıma mesela, ilk yayınım ve son yayınım gibi çıkıyorum. Bir önceki yayında elde ettiğim başarıyı bir kenara bırakıyorum. Bu futbolculuk hayatımda da böyleydi. Çünkü bu işlerde dün yok. Nasıl maç izliyorsun? Ben maçı önümde 3 tane A4 alırım. Takımları yazarım, dakika not alırım, maç notlarımı alırım, pozisyonları yazarım. Hani o şekilde izlerim, öyle yorumlarım. Çünkü ben yayınlarımda tek başıma yorum yapıyorum, moderatör eşliğinde. Bizim bazen yayın oluyor, 3 saat sürüyor yani, kolay da iş değil. Ama ben çok detaylı bir şekilde hakkını vererek hani maç izlerim yani. Hiç avuta gitti onu bile yazarım ben yani. Çarptı gitti onu bile yazarım yani, o şekilde maç izliyorum. Fulya Hanım'dan yardım alıyor muyuz? Yani başlarda bayağı böyle çok fazla konuşuyorduk. Maç üzerine çok konuşuyorduk ama şu an o kadar fazla konuşmuyoruz değil mi maç sırasında? Daha sessiziz artık. Şunu yapıyoruz. maç Tabii ki izlerken. maç esnasında bana şu notu, pozisyonu yazdığın olayı yok ama işte bizim Türkiye ortamında, futbol ortamında kaossuz gün olmadığı için Aslında biraz sistemi böyle uç tartışıyoruz. noktada konular vardır. Otururuz, güzel istişare ederiz ve onunla ilgili yorumu çıkarırız yani ortak olarak. Evet, zaten konuşuyoruz. Sürekli biz Nihat'la Evet. challenge halindeyiz. Yani bir bakarsın 3 saat, 4 saat böyle birbirimize bakarak konuşuyoruz. Ha şimdi mesela en kısası Mourinho ile Okan Hoca bir olay yaşadı değil mi? Şimdi biz hemen ben yayına girdiğim için bazı maç sonu görüntülerini göremiyor olabiliyorum. Ama onu izledikten sonra oturup bak aşkım burada böyle oldu sence ne olur? Ben yorum katarım o yorum katar ortak bir şey çıkarırız hani. Mesaj atıyor musun yayınlarda? Bazen? Yok, hayır. Atmıyorsun. Hakkını vereyim. Bilgi başka bir şey. Bilgiye sahip olabilirsiniz ama o bilgiyi nasıl paketleyip, nasıl sunduğunuz da çok önemli. Bu noktada inanılmaz başarılısın. Benzetmelerin, hikayelerin, anıların hepsini harmanlayıp sunman son dönemde hakikaten spor yayıncılığı, spor yorumculuğu açısından seni başka bir noktaya taşıdı. Çok. Bu hakkını ifade Çok vereyim. Gerçekten teşekkür ediyorum. ben beğeniyle izliyorum.
Çok teşekkür Gerçekten ediyorum. beğeniyle izliyorum. Dışarıda da bunu duymak beni çok mutlu ediyor. Çünkü abi ne gol attım. Hep o meşhur Çek golünü söylüyorlardı. Son dönemde aşkım da şaşırıyor. 5 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında Evet. çocukların bile gelip Nihat abi ne güzel yorumluyorsun demesi ve bu yeni yaptığım iş üzerinden bana bir görüş belirtmesi beni ayrıca gururlandırıyor. Sonuçta futbolculuk bitti. Ama o futbolculuktaki tabii sahanın içinde oynarken oraları da yaşamak, alıp oradan buraya getirmek, teknik direktör lisansımın olması, olaya taktiksel bakış. Bir de anlatmak da, doğallık. Ben şu an nasıl konuşursam normal hayatta da öyleyim hani. İnsanlar da onu alıyor. Önemli olan tabii bir yere gelmek değil, orada kalabilmek. Hedefimiz de o. Yayıncılıkta benim bildiğim en birinci kural şu. O samimiyeti ekrana ne kadar yansıtabiliyorsanız o kadar geri dönüş alıyorsunuz. O samimiyeti buram buram hissediyoruz sende. Hakikaten bunu ifade edeyim ben. Evde nasıl? Çok samimi. Son söz Aynen. Fulya'nın gibi bir hissiyat Ben öyle olduğunu içerisindeyim. düşünmüyorum Mehmet abi. Nihat'ın son. İlk sözde Nihat'ın verdi, son sözde Nihat'ın. Yani genelde her şey benim söylediğim gibi olmuş gibi oluyor ama aslında Nihat'ın söylediği oluyor. O da aynı şeyi bana karşı söylüyor. Ya ortak karar alıyoruz. Hani sonuçta işimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili, Yani çocuklarla yapacağımız bir proje varsa onunla ilgili genelde ortak karar alırız. Ama bu konuda ben çok daha şanslıyım yani. Fulya'nın teşekkür özellikle. ederim. Hani Ben- okuduğu okullar, hayata bakış açısı, işin sadece okulu değil. Diğer bak Fulya ile her konuyu konuşuyorum ben mesela. Futbol konuşurum, siyaset konuşurum, gıda konuşurum, tıp konuşurum, tarih konuşurum. Genel hani inanılmaz bir genel kültürü var. Her şeyi konuşabileceğim bir insan. Biz bazen biraz önce dedi ya 3-4 saat oturuyoruz. Biz bazen bir oturuyoruz bir bakıyoruz 8 saat oturmuşuz restoranda. Nasıl başarmışız diyoruz. Çünkü her şeyi konuşabiliyorsun. Konuşma havadan konuşmalar da değil. Konuştukça da öğreniyorum ben. Bilmediğim neler öğreniyorum Fulya'dan. Ben de öyle. Onun Aynen. çünkü hayata bakış açısı çok farklı. Her konuyla ilgili bilgisi var yani. Şu Babam- an başlasa sabaha kadar anlatır yani. Babam şey derdi, kızım çok bilezik biriktir derdi. Çok bileziğin olsun derdi. Yani her konuyla ilgili araştırmanı yap ve tez antitez şeklinde yap araştırmanı derdi. doğru, çok Rahmetli babam. Yani birisinin bir fikri sana doğru gibi görünse bile aynı fikrin tam tersini savunan kişinin de işte kitabını oku. Bir fikrin tam tersini de düşün. Ancak o zaman karar verebilirsin derdi. Ben de o yöntemi seçtim ve iyi de olduğunu düşünüyorum. Nihat'ın mesleğiyle ilgili olarak senin direkt ya da indirekt bir katkın var. Peki bu mücevher tasarımı gibi konularda Nihat'ın sana bir katkısı var mı? Var. Şöyle zaten mücevher tasarımları, bu hikayeler çok yüksek duygularla geliyor. Yani bir hikaye aslında romantizmden geliyor. O romantik bakış açısından işte çocuklarımızın varlığı, evin içerisindeki bütünlüğümüz, beraberliğimiz aslında biraz da böyle beni motive eden şeyler. Mesela işte kolye tasarladım. Burada F harfi yap dedi. Ben ne yapacaktım kendime takacaktım. Sen Fulya'nın F'sini yap dedi. Ben neye takıyordum hep? F yap dedi. Tamam dedim F yapacağım. Peki dizaynda, tasarımda bir takım tavsiyeler oluyor mu Nihat'ın? Yok hayır olmaz. Görüş belirtiyorum. En son soruyor böyle mi olmuş, şurayı Çok şöyle mi güzel yapayım? olmuş diyor. Görüş belirtiyorum. Görüş olarak çok... Birbirimize olan aşkımızın bence çok büyük katkısı var işte o çıkan Orası muhakkak. yüzüklerde Yani değil mi? Ay şu an gözlerindeki ışığı gördüm. Tabii. Şu an yeni bir fikir geldi. Ya şimdi sonuçta tabii ki gidiyoruz, bir yerden bir şeyler alabiliyoruz durumumuz olduğunda. Ama mesela şimdi bana bu yüzüğü tasarlayıp düşünmesi, yapması, emek vermesi, hani bunu takınca ya bunun değeri yok bende maddi olarak. Bu yüzü... Manevi olarak zaten yani son nokta yani. Bu yüzü ilk işte o makineden çıkıyor ya, küllerin içinden çıkıyor falan böyle. Ağladım. Nasıl ağlıyorum? Yani sanki böyle bir bebek doğmuş gibi. İlk o çıktı. Ağladım yani ve onu Nihat'a anlatırken baktım Nihat'ın da gözleri doldu. Şimdi yaratıcılığın beslendiği en önemli kaynak da özgürlük ve güvenin olduğu ortamlarda Evet. biliyorsun. Özgür olmadığınız, kendinizi özgür hissetmediğiniz hiçbir yerde yaratıcılık kendini gösteremez. Evet. Yani Nihat'a da bu anlamda da sadece spor yayıncılığı açısından değil, aile babası bir eş olarak da herhalde tebrik etmek lazım. Ve teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum aşkım. Programın bu bölümünde 3 tane sorumuz var. Birisi uçuş kartı sorusu. Bunu sormazsak elbette olmaz. Çek Cumhuriyeti maçında attığın 2 golle
bizi Corendon'da uçuş noktalarından biri olan Viyana'ya, Ernst Happel Stadyumunda oynanacak çeyrek finale taşıdı. O gece milli kahramandı. Ne hissettin o gece? Golü attığın an o duyguları tam anlayamıyorsun. Bugün bile halen konuşulan bir gol olduğunda çok daha iyi anlıyorsun ne kadar önemli, kritik bir gol attığını. Bir kere golün dakikası, yaptığım kontrol, dönüş, topun direğe çarpıp girmesi, hepsi böyle adrenalin dolu. Belki o an 30 saniye sürüyor ama böyle 30 gün anlatabileceğin detaylar var orada. O topun mesela direğe giderken benim yaşadığım çarpma, çarpma, çarpma. Çünkü öyle görüyorum açıyı. Gidiyor. O 30 saniyeyi yaşıyorsun tabii. abi. Çarpma, çarpma, çarpma diyorsun. Çarpıp gol oldu mesela. Allah'ım nasıl rahatladım. Ondan sonra dünyam karardı. Neden? Yanlış bir şey yaptım. Kendimi yere attım sevinmek için. Üzerime Arda, Kazım, Hamit, Tuncay 3. kattan atladı. Hani orada nefes falan alamıyorum, dünyam karardı. Ben onu izlerken hala çok üzülüyorum. Sanki o anda yaşanıyormuş gibi. Evet. Tuncay'ın atlayışıyla o en üzücü an benim. Aşkım Kazım mazımlar da sağlam hani Hamitler. çıktın ama. Hadi Arda'ya bir şey demiyorum o ara genç, cılız. Tuncay sonra bir gördüm 3. kattan atlamış üzerime sevinçle. Ya nasıl nefes aldım sonra çıkınca. Ya insan acır ya, gol atmışız. Havlu gibi attı. Nefes Ama işte olabilir. o an farkında değilsiniz. Ben böyle hadi artık kalkın diyorum artık yani. Muhteşem bir goldü ya. Muhteşem bir anda. Erdoğan abi de golü sağ olsun yani çok güzel de değer katmış. Viyana'ya gidiyoruz, Viyana'ya gidiyoruz diye ve Viyana'ya gittik. Ama ben Viyana'dan İspanya'ya dönmek zorunda kaldım. Çünkü Hırvatistan maçının içinde Adele sinyal veriyor benim. Cırt cırt. Çıkamıyorsun, kaptansın. Bir daha çeyrek final mi oynayacaksın hani? Çıkmadık. Bir tane topa bir vurdum uzatmalarda 114. Adele koptu, buradan buraya indi. Şimdi o golü attım. İnanılmaz mutluydum ama 90 dakika sonra 3 ayla futboldan uzak kalacak bir sakatlık yaşadım. Ama bugün bunları bilerek desen ki o golü yine atar mısın? 50 kere atarım. İsterse bütün vücudumun her yeri kırılsın yani. O kadar önemli bir goldü yani. Bize de yaşattığın Çünkü o insanları duyguydu da hakikaten. Gerçekten mutlu o etmek duyguydu. çok önemli yani ve halen de konuşulan bir gol. Türk futbol tarihinin önemli gollerinden Kesinlikle. biri. Ki bu goller milli takım forması altında oldu mu değeri de çok farklı oldu. Çok önemli. Biliyorsun Corendon uçak. Evet. Uçağın böyle bir yükseliş anı var. Senin o Beşiktaş'tan Real Sociedad'a gidişin, Villarreal dönemin, sonra geri dönmen, milli takım. Benim o yükseliş anım dediğin an hangi an? İspanya'ya gidiş diyelim. İspanya'da da böyle 2 tane böyle top sezon var. Ama benim desen ki kariyerimdeki en iyi yıl 2007-2008 yılı derim. Herkes Real Sociedad'daki ikinciliği hatırlar ama Villarreal'de de 77 puanla yine Real Madrid'in arkasından lig ikincisi olduk. Villarreal tarihinde lig ikinciliği yok. Real Sociedad'ın tarihinde şampiyonluk bile var. O yüzden o sezon çok kıymetli. Ligde 19 gol attım. Ve bir de tabii ki 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kadar çıktığımız kadroda olmak, kaptan olmak. O yüzden o sezon benim yükseliş, tepede durduğum sezon olarak unutulmazdı benim için. Bu arada da uçağı görünce Corendon Airlines ister istemez 2002 Dünya Kupası'nda bizim uçakta yaşadığımız Ben onu söyleyecektim. o Onu bir türbülans anlatırım. düştük. Bak öldük biz dedik. Ben hani böyle Yasin Makron'a kimin ekimler murseline başladım. Sonra Ayetel Kürsü'yü başladım. Allahu la ilahe illa ve la yukayyumnatu senetu ve la nemlahu ma fis ve ma fil ard. Felak'a başladım. Kulûzu bi rabbil felak. Kulûzu bi rabbin nas. Hepsini okuduk. Kulû. Vallahi öyle bir şey olamaz yani. Böyle düştük yani. Çat diye indik. Allah Ne kadar diyoruz sürdü böyle. O bayağı sürdü ya. Biz yaklaşık herhalde 2000-3000 metre mi ne inmiş yani. Uçağın burnu böyleydi abi. Oldum yani böyle. Sonra bir düzeldi. Biz milli takım oyuncuları bir indik. Klasik hani öyle büyük olay yaşadın mı hemen melek olursun ya. Hayatta hiçbir şey yok. Hayat aşkım böyle. Hayatta hiçbir şey önemli değil. Kimse birbirini kırmasın, şey yapmasın. Sonra itmana bir çıkıyoruz, herkes birbirine dalıyor. Hırstan. Ama gittik geldik yani. Ama ona da değer çünkü öyle bir geldik ki F-16'lar eşliğinde sınıra girdik. 4 tane F-16 Atatürk Havalimanı'ndan Taksim'e gittik. Sonra bir baktım Tarkan'ın yanında şarkı söylüyorum. Taksim Meydanı'nda. Değiyor ya. O yaşadığın o acıların sonunda başarı geldi mi? Özellikle Türk insanını da mutlu ettin mi? 5 kişilik, Her şeyi unutuyorsun. 5 kişilik bir hayat yaşamış gibi oluyorsun. Var dolu dolu. Hakikaten de. Evet. Birlikte futbol oynadığı
şehirlere gittiniz mi? Hani böyle Nihat, hayatım beni burada çok tanırlar falan diye böyle restoranlara falan götürmüş Hava müsün? yaptığım oldu mu? Çok, çok enteresan bir şey yaşadım. Bir arkadaşım çok büyük bir iş toplantısında büyük bir iş yatırımı yapacak bir İspanyol Türkiye'ye geliyor. Onlar da işte böyle yemeğe çıkıyorlar falan. Nihat Kahveci Türkiye'ye dönmüş diyor. Bu kişi de Sociedad'da yaşamış. Orada Nihat'ın heykelini yapmışlar. Türkiye'de acaba Nihat Kahveci'yi bulabilir miyiz? Onunla bir fotoğraf çekilebilir miyiz diye böyle bir hayalleri var. Arkadaşım demiş ki bizim komşumuz demiş. Evet. Adam bir video gönderdi. Gözlerinden yaşlar akıyor. Acayip seviyormuş Nihat'ı. Bir hikaye daha var. Nişantaşı'nda bir tane berberi vardı Nihat'ın. Orada anlatırlarken duydum. Gitmişler Sociedad'a. Nihat'ın akrabasıyız diye bütün restoranlarda güzel güzel yemişler. Hesapta ödememiş. Adam onu söylüyor bana. Ben Nihat'ın akrabasıyım dedim diyor. San Sebastian. Bu hala işe yarıyor. Allah razı Restoranları olsun. meşhurdur. Valla yarıyor mu bilmiyorum. Ben gidince 3 katını alıyorlar bazı yerlerde ama. Evet çok güzel. Allah razı olsun. Diyor, yedik diyor ödemedik diyor. Dedim benden alıyorlardı. Peki. Şimdi türbülans deyince her yükselişin bir de inişi var. Bu yaşadığın türbülans, spor yaşamındaki türbülans. Kariyerimin en zirve dönemlerinde Real Sociedad'dayken de, Villarreal'dayken de hatta o Çek Cumhuriyeti maçından sonra bile ağır sakatlıklar yaşadım. Onlar olmasa belki çok daha farklı performanslar da sergileyebilirdim. Ama hep yine şükrettim yani. Sonuçta çocukken bir hayal kuruyorsun. Ben hayallerimin Nihat çok ötesini şükreder. gerçekleştirdim yani. Büyük takımda oynamayı düşünürsün değil mi? Oynadım. Milli takımda oynamayı düşünürsün. Oynadım. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gördüm. Milli takım kaptanlığı nasip oldu. İspanya gibi Şampiyonlar bir ligde Ligi oynadım. Şampiyonlar Ligi oynadım. UEFA oynadım. Oynadım da oynadım. O yüzden o sakatlık anlarım tabii ki olmasın diyorum ama hep yine de şükrettim. Ben o düşüşü hissettiğimde o düşüş çok böyle aşağı gitmesin diye zaten futbolu da erken bırak. Beşiktaş'a döndüğüm ikinci dönem ki çok dönemedim. Bir Porto maçında toparladım. Çok güzel gol. O gol de unutulmaz bir goldü. Ondan sonra yine sakatlanınca dedim ki ya sahaya çıktığımda bir şey bekliyorlar. Ben onu veremediğimde ben daha çok kahralıyorum. Dedim ki olmuyor artık bu kadar sakatlık. Bırak dedim ve Beşiktaş'ta da futbolu bıraktım. Hatta 2 sene kontratım varken. O yüzden o böyle keskin düşüşü, dibi filan ben görmedim ben. Çok enteresan. Nihat işte bundan 2 yıl önce bir turnuvaya katıldılar Ümit abiyle Düşün, beraber. ha? Biz de oturuyoruz Başak'la böyle. O da Tribünde. Ümit Davala'nın eşi. Benim de program partnerimdi. Oturuyoruz. Nihat'la Ümit abi sahada. Başak'la biz de burada oturuyoruz. Arkadan bağırıyor. Nihat gol atsana. Nihat koysana. 10 sene Ama yürümemişim arka hızlı. arkaya. Ben de diyorum ki Nihat sakın koşma. Yavaş yürü. Sakatlanma. Tamam sakatlanma lütfen bak çok rica ediyorum. Sonra döndüm çocuklara Sonra dedim ne ki yaptın siz ben? dedim onun yaşına geldiğinizde Ne yaptım sonra aşkım? bakın koşacak mısınız? Sizin yaşınızdayken sahadaydınız. Siz ne yapıyorsunuz? Sonra sahada ne yaptım? 6 tane gol attı. Hiç saldırdılar beni. Gaza geldi. Ya 10 sene hızlı yürümemişim. Tamam mı? Futbolcuyken 70 küsürken Ben mi olmuşsun kaç kilo. Ama işte o tribünde o beklenti var senin sahadasın diye. Sen o Koş golü koş. Baktım böyle aşkım dönmüş dediği gibi şeyler söylüyor. Dedim aşkım ben mutlu edeyim. Bir start aldım bir 40'tan vuruyorum bir 20'den 6 gol. Susturdum onları da. Sevgili Nihat, önce futbolcu olarak hakikaten iyi ki hayatımızda var oldun. Teşekkür ederim. Şimdi bir gazeteci olarak söylüyorum ki, bir spor yorumcusu olarak iyi ki hayatımda yer aldın. Hayatımızda teşekkür yer ederim, aldın. sağ olasın. Çünkü spora renk katıyorsun. Kavganın, gürültünün ortasında senin o yumuşak, güzel üslubun spora, futbola ayrı bir renk katıyor. İyi ki varsın. Ve iyi ki benim kardeşimle birliktesin. Benim hemşerimle birliktesin. Valla biz de teşekkür ediyoruz. Ben şahsen çok memnun oldum bizi de konuk Beni de çok aldığın mutlu için. ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok büyük başarılara da imza atan bir program olacağından İnşallah. hiçbir gram şüphem yok. Ben çok keyif aldım hani programdan çok aşkım. Ben de çok mutlu Sağ oldum. olun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Görüşmek ederiz. üzere.